Size bu videomda Hacı Bayram Veli'nin hayatını anlatacağım. Doğum tarihi, adı, ailesi ve hayatının diğer safhaları hakkında bilgi yoktur. Bursalı Mehmet Tahir Abdülkadir Yusuf el-İsfani'ye ait 832-1428 tarihli vakfiyede Hacı Bayram'ın adının Kutbin Evliya Eş-Şeyh el-Hacı Bayram Ahmedi Mehmud el-Ankarbi olarak geçtiği yazılır. Mübarek Galip, Hacı Bayram'ın babasının da eve, dedesinin adı tespit açısından çok önemli olan bu vakfiyenin vaktiyle yandığı söyler. Ancak daha sonra ölümünden 2 yıl önce Ankara'da kurulan bazı vakıflar şahitlik ettiğinde dair Ramazan 831 Haziran 1428 tarihli bir başka vakfiyle daha tespit edilmiştir. Ahmet Çelebi'nin İbni Mehmet Çelebi, Mücahiddin Ahmet Abdülmak Abden Kadi Mehmet Celalettin tarafından tesis edilen vakfiyesinin tescine şahitlik eden 11 kişinin başında Hacı Bayram adı Kudbetü Salikkin Ketbu Evliyat vel Arifin el Hadi ila Tariki Hakkı ve Leki Yakın Vakin Esrail Basrin Hacı Bayramı ve Mahmudu şeklinde geçmektedir. Bu ifadenin Hacı Bayram'ın künyesinde ve daha hayattayken çok büyük manevi nüfuza sahip olduğu da öğrenilmektedir. Mehmet Ali Ayni, Bursalı Mehmet Tahir ve Mecdi'nin verdiği malumata ve tahminine göre Hacı Bayram'ın 753 yılında doğduğunu söyler. Bu iki eserde böyle bir bilgi bulunmadığı halde bu tarih bazı yazarlarca Gölpınarlı Hacı Bayram Veli'nin doğum tarihi olarak kabul edilmiştir. Fuat Bayramoğlu soyundan gelenler arasında Hazreti Pir'in 90 yılda fazla yaşadığına inandığını söyleyerek Hacı Bayram'ın 740 yılından dolayında doğmuş olabileceği ileri sürür. Yakın zamanda İsmail Ersün tarafından ilim alemini tanıtan Bayram-ı Malimlerin Abdül el Asker'in 1957 yılında telif ettiği Bir Türlü Aşkı adlı eserinde Hacı Bayram'ın 90'ı aşkın bir yaşta iken vefat ettiğini bildirilmesi Bayramoğlu'nun tahmini tayit etmektedir. İsmail Hakkı Bursevi yüzyıl başlarında telif ettiği Silsile Celveti ile Hacı Bayram babasının Koyulunca Ahmet diye tanıdığını, Sefiyüddin ve Abdal Murad adlı iki oğlunun daha olduğunu belirtir. Bu bilgi sonraki çalışmalarda aynen tekrar edilmiştir. Aşık Paşa'da Rum Şeyh Hacı Bayram'ın vaki oldu. Bunlar duaları makbul azizler idi ifadesi dışında 14. yüzyılın kaynaklarında Hacı Bayram'ın hayatı hakkında bilgi yoktur. 16. yüzyılın müelliflerinden Lami Çelebi Hacı Bayram Veli'nin Ankara Çubuk Suyu diye tanınan nehrin kenarındaki Solfasol köyünde doğduğunu, akli ve şiirin tahsil ettiğini, Ankara'da müderrisellik yaptığını, daha sonra Somuncu Baba'ya intisap ederek kemalatın en yüksek derecesine ulaştığını, çok etkili olan sohbetini bereketi sayesinde birçok kimsenin yüce mertebelere vasıl olduğunu ifade ederek bunlardan 7 kişinin adını sayar. Ömer Dede, Akbıyık, Baba Nahhas, İnce Bedrettin, Kızılca Bedrettin, Selahaddin Bolevi, Müslümiddin Halife. Bu isimlerin dışarında yukarıdaki bilgileri aynen tekrarlayan Taşköprüze'de Hacı Bayram Ankara'da vefat ettiğini, kabrinin ziyaretgah olduğu, burada yapılan duaların kabul edildiği ilave edilir. Hayatı hakkında daha ayrıntılı bilgi yerine bir 16. yüzyıl muhalifi olan Mescid-i Şekayet tercümesinde bulunmakta olup Bursalı Mehmet Tahir Mehmet Ali Beyli'nin Fuat Bayramoğlu'nun Somuncu Baba'ya intisabıyla ilgili verdiği bilgiler bu esere dayanmaktadır. Mecdi Lami ve Taşköprüzade'deki bilgiye ek olarak Hacı Bayram'ın Ankara'da Melike Hatun'un yaptırdığı kara medrese müderris iken buraya terk edip Somuncu Baba'ya intisap ettiği söylenir. Mecdi tarikatının mensubu güvenilir kişilere rivayet edilmiştir. Kaydıyla nakledildiğine göre Somuncu Baba Şeyh Secüddin Karamini Ankara'da Hacı Bayram adlı bir müderris vardır. Onu buraya davet et diyerek kendisini Ankara'ya göndermiş. Emri yerine getiren Şeyh Sucaddin Hacı Bayram ile medresesinde ders verirken görüşmüş ve Şeyh Hamid Somuncu Baba davetini bildirmiş. Hacı Bayram'da davete icabet lazımdır diye Şeyh Şuaydin'in ile birlikte Kayseri'ye gitmiştir. Şah Hamid Zahir Elmasi'nin batı erbabının ölümlerinden mertabın kendisine gösterip hangisini tercih ettiği sormuş. Hacı Bayram batın erbabın halini tercih ettiğini söyleyerek müderrisilikten ayrılıp tasavvuf yoluna insaf etmiştir. Hacı Bayram hakkında eser yazan adı geçen 3 müellif bu olayı tartışmasız doğru kabul etmiştir. Mecdi bazı kitaplarda 833 senesinde fevt olduğu deyu bulundu diyerek ölüm tarihinin ışık tutar. 16. yüzyılın kaynaklarında Hacı Bayram hakkında verilen bilgilerin bunlardan ibarettir. Bu kaynaklarda halifesi olarak tanıtılan müredirlere, Somuncu Baba'ya ve aşk
Akşemseddin'e dair bilgi verilirken Hacı Bayram'dan bahsedilmemektedir. Hacı Bayram ilgili yayınlar bu üç eserlerde 17. yüzyılda yazılan Sarı Abdallah Efendi'nin Semareddin Fuat ve 17. yüzyılda yazılan İsmail Hakkı Bursevi'nin Silsile Celgiveti ile adlı kitaplarında verilen bilgiler esas alınmıştır. Abdurrahman el-Askari'nin yeni bulunan Miruttun Işık Hacı Bayram ilgili çok önemli bilgileri ihtiva etmektedir. Ayrıca 15. yüzyılın sonlarında veya 16. yüzyılın başlarında yazdığı tahmin edilen Vilayetimiz Sultan Şücaettin ile 16. yüzyılda telif edilen Menakıb-ı Burhanettin Eglideri ve Menakıb-ı Akşemseddin de Hacı Bayram'a dair bazı bilgiler rastlanmaktadır. Çocukluk ve gençlik dönemi hakkında bilgi bulunmayan Hacı Bayram müderrisi olduğu yukarıda adı geçen kaynaklarda tekrar edilmektedir. Yıldırım Beyazıt İsfenderiye yolları üzerine çıktığı sefere askeriye ile birlikte müttefik ve rehin olarak atılan Bizans İmparatoru 2. Manuel Paleologos Ankara'da bir Türk müderrisinin evine bir ay misafir olarak kalmış. Ev sahibi müderrisiyle aralarında 26 oturum süren dini tartışmalar cereyan etmiş. İmparator bu tartışmaları diyaloglar şeklinde yazarak faydalanması için küçük kardeşi Moro Despoto Theodor Paleologos'a göndermiştir. Eski Yunanca metni Manuel II. Paleos Yevli Mit Eminem Parser adıyla yayımlanan bu tartışmaların 1391 yılı kış aylarında yapıldığına ve Osmanlı kaynaklarında yer almadığına dikkat çeken Fuat Bayramoğlu adı zikredilmeyen bu müdessir Hacı Bayram Veli olduğunu ileri sürer. Bayramoğlu İmparator Manuel 1392 Şubat'ında Yıldırım Beyazıt'ın ordugahından kaçtıktan bir süre sonra Yıldırım beğenmeyen ve onu eleştiren müderrisi bir görevlerin uzaklaştırdığını yazmadığını bildirir ve Hacı Bayram Mecdi'nin anlattığı şeklinde Hamidi Veli'nin ittisabı olarak bu olaydan sonra gerçekleştiğini söyler. Ancak Yunanca kaynakta müderrisinin padişahı eleştirdiği için görevinden uzaklaştırıldığı ifade edilirken Mecdi Hacı Bayram davet üzerine Kayseri'ye giderek Hamid Veli'ye intisap ettiği yazar. Bayram iki oğlu rivayet üzerinin arasındaki bu farkı göz ardı ederek İmparator Manuel adını vermediği müderrisin Hacı Bayram olduğunu ısrar eder. 17. yüzyılın muhaliflerinden Bayram-ı Melami tarikatına mensup Sarı Abdullah Efendi Hoca Bayram'ın müdessir olduğuna ayrıca Yıldırım kapıdaştıkça yaptığına dair bir rivayet bulduğunu söyler. Miretül Aşk hem bu konuda hem de Hacı Bayram Somuncu Baba'ya intisap konusunda önemli bilgileri ihtiva etmektedir. Abdurrahman el-Askari Yıldırım Beyazıt'ın kapıcıbaşı olan Hacı Bayram asıl adının Numan olduğunu belirtirken sonra da Anadolu'ya gelip Yıldırım'ın askerinin tramur eden Timur'un Yıldırım'ı tutup hapsettiği Somuncu Baba'nın bu olaylar sırasında Bursa'dan göç ederek Adana'ya gidip Ceyhan Nehri'nin kenarındaki Sis Kalesi'nde Dağ Yamancı'da bir köyde Nebi Sufi adlı bir alemdarın evinde ikamet ettiğini bildirir. Somuncu Baba'yı önceden tanıyan Hacı Bayram onu nereye gittiğini araştırır. Arap evine gittiğini öğrenince serayesiyle onu bir protokol görevlisi olan kapıcıbaşı kıyafetini değiştirip tüccar kıyafetine bürünür. Yanında aldığı 5-6 hizmetkarı ile birlikte Somuncu Baba'yı öğrenir. Hizmetkarlarıyla o köyden varıp Nebi Sufi'nin evine sorar ve nihayet şeyhle mülaki olur. Elini öper. Somuncu Baba Anadolu'nun durumunu sorar. O da Yıldırım'ın öldüğünü haber verir. Şeyh Hamid ona muradın nerededir deyince Hacı Bayram kendisine hizmet etmeye geldiğini, başka muradı olmadığını söyler. Hacı Bayram bu feret zamanında kendisiyle birlikte bulunmasının zor olduğunu, dervişliğe hazırlanmak gerektiğini hatırlatan Somuncu Baba emrin neyse olsun rıza senindir der. Somuncu Baba ona yanındakilerin kim olduğunu sorar. Hacı Bayram bazılarının kulları bazılarının da arkadaşları olduğunu söyleyince Adana'ya gitmesi, kullarının ve arkadaşlarının gönüllerine hoşnut ederek geri göndermesini, üzerindeki elbiseleri değiştirip dervişhane kisve ile dönmesini tavsiye eder. Akşam köye dönünce Somuncu Baba ona adını da tedbir edelim der. Birkaç gün sonra Kurban Bayramı olduğunda kendisine Hacı Bayram adını verir. Somuncu Baba bayram ertesi Hacı Bayramı ile birlikte önce Şam'a, kısa bir süre sonra da Hicaz'a gider. Haç dönüşü Adana'ya uğrayıp Nebi Sufi'ye alarak Aksaray'a gelirler. Somuncu Baba bir yıl sonra Hicaz'a gider. Haç dönüşü Adana'ya uğrayıp Nebi Sufi Aksaray'a gelirler. Somuncu Baba bir yıl sonra da Hacı Bayram'ı Ankara'ya gönderir. Abdurrahman el-Askari'nin verdiği bu bilgiler ışığında Hacı Bayram'ın Somuncu Baba'ya şimdiye kadar hiçbir delile dayanmadan ileri sürdüğü gibi 1394 veya 1397 yılında değil, Yıldırım Beyazıt'ın ölüm tarihi olan 15 Şaban 805 yani 8 Mart 1403'e yaklaşık 3,5 ay sonra intisap ettiği, vefatının yaşının 90 civarında bulunduğu dikkate alınarak bu ısrarla atlamış yaşlarda olduğu söylenebilir. Bu durumda Hacı Bayram Somuncu Baba'nın vefatının ardından Ankara'ya geldiği, o zamana kadar da şeyhinin yanından hiç ayrılmadığı şeklinde görüşleri doğru olduğu ortaya çıkmaktadır. Ankara'ya dönüşünden sonra dönemde Hacı Bayram devlet ilişkileri konusunda bilgi yoktur. Ancak Bayram dervişlerin vergiden muaf tutulduğuna bakılarak tarikatının faaliyetlerinin daha güven içinde sürdüğü söylenebilir. Bayramiye tarikatının bu yıllarda Ankara
Ankara ve çevresinde büyük bir yaygınlıkla kazanmıştı. Bayramilerin vergiden muaf tutulmaları yüzünden Ankara ve çevresinde vergi toplamaz hale geldiğini öğrenen 2. Murat, Hacı Bayram'a kaç muridi olduğunu kendisini bildirmesini istemesiyle ilgili meşhur menkıbe Bayramiye'nin bu yıllarda yaygınlık derecesi hakkında fikir vermesi bakımından önemlidir. Orhan Gazi 1. Murat, Yıldırım Beyazıt, Çelebi Mehmet ve 2. Murat'ın devirlerini idrak eden ve kurduğu Bayramilik tarikatıyla Anadolu'nun manevi yapısını şekillenmesine büyük katkıları olan Hacı Bayrami Veli Ankara'da vefat etti. Vefatının birkaç yıl önce yapılan ve kendi adıyla anılan caminin yanına defnedildi. Terkibi bölümünde tarih düşürülmüştür. Kabrinin üzerinde daha sonra inşa edilen türbe Ankara'nın en önemli ziyaretgahıdır. Eski kaynaklarda Hacı Bayram'ın evliliği ve çocuklarına dair bilgi yoktur. Sadece Abdullah Veliüddin Menakıb Eşref-i Sinade, Eşrefoğlu'nun Hacı Bayram'ın müridi ve halifesi oğlundan Hacı Bayram'ın kızı Hayrunisa'yı onunla evlendirdiğinin bahsedilmektedir. Sultanım şimdi evladı böyle demezler ifadesinden Hacı Bayram'ın evlendiği ve çocukluğundan olduğu anlaşılmaktadır. Hacı Bayram'ın soyu hakkında araştırmalarda bulunan Fuat Bayramoğlu bu konuda en eski belge dediği düzenlenme tarihi belli olmayan ancak Salih Baba'ya kadar yürütüldüğünden 17. yüzyılın sonralarına veya 18. yüzyılın başlarına hazırlandığı anlaşılan şecerlerde Hacı Bayram'ın 5 erkek Ahmet Baba, Ethem Baba, Baba Sultan, İbrahim ve Ali ve 3 kız çocuğu olduğu görülmektedir. Ahmet Baba'nın 941'de vefat eden oğlu Şeyh Ethem Baba vasıtasıyla devam eden daha sonra çeşitli tali kollara ayrılarak günümüze kadar ulaşmıştır. Sade bir dille ve hece vezniye yazılmış vahdet neşvesine terennüm eden 4 şiiri dışında Hacı Bayram'ın günümüzde intikal eden eseri yoktur. Videolar için sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Bu ve benzer videolar için sayfamı ziyaret edebilirsiniz.